Selam bebiler, nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok sağlıklısınızdır, çok huzurlusunuzdur. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim, şükürler olsun. Bakalım mı? Olası gelecekte sizi neler bekliyor? Aklınızdaki kişinin düşünceleri ve bu ilişkide neler olacak diyelim öncelikle, tamam mı? İlk önce bir enerjinize bakalım. İkinizin enerjisi neymiş? Bir önce onları bir anlatsınlar. Şimdi sen bir su grubu olabilirsin veya karşı taraf da olabilir. Fakat burada bana denilen, tamam mı, bu ilişkiyi bir daha gözden geçirmek istiyorsun. Bazılarınız diyor çok sorguluyorsunuz, yargılıyorsunuz. Biz bunları niye yaşadık, niçin yaşadık diye diyor. Ama burada diyor her ikinizin de diyor birlikte yapması gereken bazı fedakarlıklar var diyor. Birlikte olmak istiyorsanız diyor. Ve aynı zamanda burada benim gördüğüm kadarıyla bilinçaltınızda diyor veya da diyor kendi yaşantınızda diyor kendinizi kapattığınız, kendinizden bile gizlediğiniz bazı durumlar var diyor. Ve inatlaşmayın diyor. İnatlaşmak size iyi gelmiyor diyor. Özellikle de burada bana denilen, siz artık diyor kendi diyor değerinizi, kıymetinizi de biliyorsunuz diyor. İlk önce bu ilişkide diyor alma verme dengesini bir oturtmanız gerekiyor diyor. Siz aynı iş yerinde olabilirsiniz diyor. Ve bu kişiden bir adım bekliyorsun diyor. Ama bazı şeyler kadersel ilerleyecek. Çünkü burada aşk var, sevgi var. Aynı zamanda da bakın. Şimdi iki kişi diyor ayrılmış da olabilir. Hayatlarına farklı kişileri de almış olabilir. Ama tekrardan diyor bir araya gelme süreciniz de var sizin diyor. Evet, sana kızgın, öfkeli diyor. Bazı sorunlar yaşanmış diyor. Belki de bu sizin ayrıldığınız bir kişi de olabilir. Ama burada bana denilen ilahi adalet burada çok farklı işleyecek arkadaşlar, onu size söyleyeyim. Ve sana burada denilen şey şu: sen ilk önce kendin ne istediğinle ilgili karar vermen lazım. Seçeneğin çok olabilir ama senin aklın fikrin geçmiştekinde diyor sana. Ve aranızda mesafe varsa diyor bu kişiyle diyor senin diyor bir görüşmen, bir konuşman olacak diyor. Fakat sendeki durum şu: hani yani gene eskileri yaşarım da gene bir sıkıntı yaşar mıyım diye aynı zamanda da bir korktuğum bir süreçte de olacaksın diyor. Yani kiminle ne enerjim tutuyorsa bak, her zaman diyorum size uyanı alın, bilinç altında bunlar var. Peki karşı tarafın bilinç altında ne var? Hadi bakalım ona bir de ona bakalım şimdi. Şimdi bu sizinki. Bir de karşı taraftaki kişinin, aklındaki, kalbindeki kişinin, şuraya bir odaklanın bakalım ne var bilinç altında. Şimdi diyor ki bu evli bir insansa diyor, tamam mı, ben bunu değiştirip dönüştüremiyorum diyor. Benim bağlı olduğum durumlar var diyor. Ve ben bir babayım diyor, tamam mı, veya bir anneyim. Evet diyor, kendimden bazen nefret ediyorum diyor. Çünkü diyor bir şeyi beceremiyorum diyor. Benim diyor sana karşı diyor sevgim, aşkım çok ama gel gelelim diyor yalanlarım da var diyor sana, tamam mı? Ve diyor evet diyor ihanet de ettim, etmedim değil diyor. Bu senin evli olduğun da kişi olabilir, tamam mı? Ve kafasında şöyle bir durum var, bilinçaltında hırs var, tamam mı? Bencillik var. Ve bakın size dediği şey şu: İki kişinin arasında kalmış, bir yerde tutkusu var, bir yerde de diyor ki hane içerisindeki kişiye de beni affet diyor. Sen benim diyor çocuklarımın annesisin, burada dur ama ben de diyor istediğimi yaşayayım diyor, tamam mı? Şimdi bazı şeylerde diyor sıkıntılar olmuş, bazı gizli olan durumlar ortaya çıkmış, kim ne enerjim tutuyorsa. Ve diyor bu bir kaçış peşinde diyor, tamam mı? Yani sorumluluk almak istemiyor diyor ama ne yaparsa yapsın diyor hayatında büyük yıkımlar ve sıkıntılar yaşayacak diyor. Yani burada diyor bazı haberler gelecek bu kişiden size ama diyor sen diyor bu durumu kabullenmeyeceksin diyor. Yani kendini liman olarak görüyorsan da diyor bu limanı diyor sen diyor limana diyor geminin gelmemesi için gemiyi değil limanı yakacağın bir zaman kavramına gireceksin, söyleyeyim. Güvenle alakalı sıkıntılar var diyor. Bunun diyor güvenle alakalı sıkıntılar var diyor. Ben sana söyleyeyim, böyle bir durum. Şimdi bakalım. Peki olası gelecekte neler olacak? Bana bir söylesinler, ben de size bir anlatayım, tamam mı? Bir niyetlenin, odaklanın. İlişkinizle ilgili olası gelecekte neler olacak? Bakalım şimdi.
Sen bir öğretmen olabilirsin diyor veya bir memur da olabilirsin diyor. Tamam mı? Bir yerde, kurumda da çalışıyor olabilirsin. Olası gelecekte şöyle bir durum var arkadaşlar. İlişkiyle alakalı artık bir karar vereceksin. Ya bir işi bitireceksin diyor ya da diyor kendin bile bazı şeylere şaşıracaksın diyor. Tamam mı, olanlara diyor sana. Şimdi bazılarınızda da bakın birçok ilişki, yani birçok enerji var. Kendinizi uyana alın. Şimdi bazılarınız da diyor 3 ay içerisinde bir nişan, bir söz, böyle bir durum da olabilir diyor size. Fakat size diyor ki çok dikkatli olun. Kiminle bu yola çıkmak istiyorsun sen, tamam mı? Şimdi senin bu nişan, söz, evlilik istediğin kişinin diyor bilmediğin birçok durumları var. Onları bir diyor sen diyor araştıracaksın diyor. Yani tamam, iyi güzel, hadi evlenin edin de diyor. Bu ilişkide mesela anne sorun olabilir, aile sorun olabilir veya senin bilmediğin diyor bu kişinin çok farklı huyları çıkabilir diyor. Çok dikkat et diyor sana. Bir de negatif enerjilere çok dikkat et diyor. Yıldızın alçak çok diyor, çabuk etkileniyorsun diyor. Bir kurslara gidebilirsin, bir eğitimler alabilirsin diyor. Bazılarınız da bakın boşanma davaları var, mahkemeleri var. Bunlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda da bana burada denilen, bak içine çok kapanmışsın. İki kişi arasında olan da var. Bunun için karar veremeyen kişiler de var. Şimdi çok diyor stratejik yapıyorsun. Çok diyor oynuyorsun bazı şeylerle diyor. Bak bu senin yaptığın oyunlar ayağına dolanır kardeşim, dikkat et. Bak herkes de benim gibi tarotu anlatmaz, tamam mı? Sana olacak, edecek, gelecek, yapacak, sevecek, edecek derler, atarlar geçerler, tamam mı? Ben seni burada uyarıyorum. Bak sen diyor burada çevirdiğin işler diyor, iki kişiyi de diyor dalında oynatırsan diyor, özellikle erillere sesleniyorum burada. Bak diyor kime ne haksızlık yaptıysan ayağına dolanır, haberin olsun ve sana diyor 8. aylara dikkat et diyor, bazı yıkımlarla karşılaşabilirsin diyor sana. Bu sefer diyor sen diyor o küçümsediğin insanlardan diyor, sen o zaman diyor onlardan aşk sevgi dilenirsin diyor. Ona dikkat et diyor sana. Şimdi bazı dişiler de geçmişiyle yaşıyor. Sürekli diyor geçmişte şöyle oldu, geçmişte böyle oldu, neler yaşadım, neler çektim, neler oldu, sürekli bu var bilinçaltınızda diyor. Ama size burada diyor ki artık diyor negatif olan şeylerden uzaklaş diyor sana, ileriye git diyor, ileriye diyor. Kimseyle güç savaşına girme diyor sana, tamam mı? Bu ilişkindeki kişiyle güç savaşına girersen, eğer ki de bu da ateş elementi ise diyor sana, sen diyor çok büyük sıkıntılar yaşarsın, bunu yapma diyor. Ve sana diyor bak bu kişi diyor biriyle tanışabilirsin, bir mekana gidersin, müzikle ilgilenebilir bu kişi diyor veya sensindir bu. Tamam mı? Bununla tanışabilirsin diyor sana. Şimdi sen diyor bazı kaderinde değişiklikler yaşayacaksın diyor. Bu değişikliklerin temel nedeni de diyor senin diyor tamamen diyor bunu bu yolda ilerlemesini istediğin için diyor. Sen yönlendiriyorsun diyor bu işi diyor. Yani bunu diyor yönlendiren sensin aslında diyor. Şimdi biraz böyle kendinizi böyle bir hemen hemen 5-6 hafta içerisinde diyor böyle diyor bazı maddi sıkıntılar da yaşayabilirsiniz diyor. Her şeyi diyor böyle bir bırakıp gitme enerjisine de sahip olabilirsiniz diyor. Ama kalkıp güçlenmeniz gerekiyor çünkü sorumluluklarınız var diyor. Yoksunluk, bak yok, bu var ya, bu bilinçaltınıza sizin olumsuzluk çekme yönünden sizi tebrik ederim. Yani o kadar bilinçaltınıza olmayacak, etmeyecek, böyle şöyle, ilk önce hep olumsuzlukları düşündüğünüz için zaten bunları yaşıyorsunuz diyor. Bir de bağımlılıklarınızdan kurtulamıyorsunuz. İster kızın bana, ister sövün yani. Çünkü niye? Ben her zaman, beni tanıyorsunuz, ben gerçeği söylerim. Buradaki bu bağımlılık, yani adam seni aldatmış arkadaş. Adam sana neler yapmış, neler etmiş. Sen nesin yani? Acıdan mı hoşlanıyorsun? Neyin bağımlılığı ya? Bu neyin bağımlılığı? Biri bana bunu açıklasın ya. Ya şunu bırakıp gitsen var ya, yemin ederim sana o kadar güzel şeyler yaşayacaksın ve senin kıymetini bilen bir kişi senin hayatına dahil olacak ki. Ama sen buradaki inat ve inatla burada kalıp da acı çekmek istedikçe diyor sen diyor yoksun kalıyorsun diyor. Yani bunu niye yapıyorsun ki kendine, tamam mı? Yani sen diyor güçlü bir insansın diyor. Özellikle aslan burçları, yani sen diyor evlenilecek, kendi diyor hayatında diyor gerçekten tek eşliliği
isteyen bir kişisin diyor. Ama diyor bak senin hayatındaki diyor kişi diyor senin arkandan iş çevirmiş diyor. Ve diyor bu kişiyle eğer evliysen veya aynı evde yaşadıysan, uzun bir ilişki yaşadıysan da şu anda diyor hayatında başka bir kadın var bunun diyor. Tamam mı? Ve sen bunu biliyorsun. Sen diyor arkadaşlarından, çevrenden destek göreceğin bir zaman kavramındasın diyor sana. Ama bir şey bittiğini kabul et artık diyor. Tamam mı? Film bitti. Hani bu ilişki bitti yani. Sen istediğin kadar diyor bunu inkar et diyor. Çünkü neden? Şimdi bu diyor sana diyor Allah'tan gelen bir şey. Yani kılınçası sana diyor ki bir şeyi bitir, bırak. Arkadaki ben sana daha iyisini sunayım, daha güzelini sunayım, daha mükemmelini sunayım. Bir kere bunu kavraman gerekiyor. Eğer ki bu aşk üçgeni ise diyor sana, çünkü burada bir aldatma söz konusu. Bu aşk üçgeni ise de diyor bu ilişki, bu adam bu kadını bırakmaz. Seninle de gezer, içer, tatile gider. Yani sana da gelir diyor. Ama burada diyor bir kopuş yaşamaz. Bu adam kendini diyor böyle bir hayata hapsetmiş diyor. Şimdi bazılarınızın da diyor bak hapiste olan tanıdıkları, yakınları da olabilir. Öncelikle onu sana söyleyeyim. Şimdi bu kadersel olan bir şey diyor. Burada diyor siz bu kişiyi çok seviyorsunuz, bekliyorsunuz diyor. Ama etrafınızda diyor sizi kandırmak isteyen başka kişiler var. Bunlara da dikkat edin diyor. Bak. Size ne kadar çok mesajlar veriliyor. Bir kere bunların içinden her zaman dediğim gibi size uyanı alın. Evet bakalım devam edelim. Şimdi neyden korkuyorsun bacım sen? Bana onu bir söyle bakalım. Sen şimdi her şeyi yapmışsın. Her şeyi halletmişsin diyor. Tamam mı? Arkadan bir sürü işler çevirmişsin dişilcim diyor. Niye korkuyorsun diyor. Şimdi bu bilinmezlikte sen ilerleyeceksin. Korksan da gideceksin, korkmasan da gideceksin diyor. Çünkü biraz bakış açını değiştirmen lazım diyor. Şimdi senin diyor o kadar güzel huzurlu ilişkin varken diyor, senin evinde huzur varken bu huzuru bozan kişi sen olmuşsun. Kusura bakma diyor. Tamam mı? Sen diyor kendini diyor çok farklı bir yaşantı, hayat istiyorsun ama o yaşantı, o hayat sana kolay verilmeyecek. Çünkü burada diyor karman kirli. Yaptığın hatalar ve yanlışlar var diyor sana. Yani sen ilk önce bir git kalbini temizle. Sana öyle söyleyeyim. Çünkü diyor bu senin yediğin, arkadan çevirdiğin işler diyor. Ne eşine dürüst olmuşsun, ne çevrene dürüst olmuşsun diyor. Ve senin çevirdiğin bu işlerden dolayı da diyor senin şu anda yaşadıklarından bir ders çıkar diyor sana. Öğrenmen gereken şeyleri öğrenmen gerekiyor. Eğer öğrenmezsen hayat sana diyor vura bunları çıkartır. Çok dikkat et, istemem ama burada diyor ki bak çoluğuna çocuğuna da dikkat et diyor sana, tamam mı? Her konuda diyor sınanacağım ve bir sürece gireceksin diyor. Bir de hayatında kimse olmayan kişiler içinde diyor ki burada birli vadeler içerisinde, bir ay içerisinde özellikle birinci ayın şöyle bir ay içerisinde diyor sana ayın 2'sine, 3'üne, 4'üne dikkat edin, yeni tanışmalar olacak diyor sana, tamam mı? Ve iş konusunda da diyor ki bak patronlarınızla fazla diyor çatışmayın, münakaşaya girmeyin diyor, çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsiniz diyor size, bunlara çok dikkat edin diyor. Ve bakın şimdi ben bir gecelik bir şeyler yaşayabilirim, kimsenin ruhu duymaz demeyin, tamam mı? Burada bu kafada olan kişiler de var. Çünkü bunlara çok dikkat edin. Eğer böyle bir durumlar yaptıysanız da diyor bunlar da diyor ortaya çıkabilir. Dikkatli olun diyor. Aynı zamanda da size burada diyor ki sizi diyor bir ilişki içerisinde gerçekten bu kişi kullanmış diyor. Sen bunun farkında değilsin diyor. Sen diyor bir kullanılmışsın. Bunun diyor bir farkına varman gerekiyor diyor. Şu anda diyor gözün kapalı. Seni o kadar manipüle edip bu ilişkinin içinde tutmuş ki ama sen kullanılmışsın yani. Ben sana söyleyeyim. Ve bu kişi diyor seni diyor çok güzel diye verip çevirmiş. Senin zayıf noktalarını bilmiş diyor. Sana önceden çok değer vermiş diyor. Ve sen bir annesin. Sarışın bir bayansın diyor. Ve sana diyor yani şu anda da diyor yoksulluk enerjisindesin. Çünkü bu kişi diyor sana öyle bir güzel diyor seni yükseltmiş ki diyor. Sonra da alıp 7 kat yerin dibine indirmiş diyor. Artık diyor planlı programlı olman gerekiyor diyor her anlamda. Şimdi burada diyor enerjim tutan kişilerle şunu söylüyor. Sen ilk önce bir planını yapman lazım. Şimdi hayatla ilgili bir plan yapamazsın. Tamam mı? Sen plan yaparsın ama hayat bozar bunu. Senin plan yapacağın şey iş, kariyer diyor. Sen iş, kariyer, para konularında plan yapabilirsin ve planını da diyor çok güzel ilerletirsin. Ama aşk hayatınla ilgili saçma sapan ilişkiler içerisinde değilsen diyor sana, onunla ilgili biraz daha sabırlı olman lazım diyor. Zaten diyor bak sana burada sen diyor geçmişinde yaşadığın ilişki seni o kadar yormuş ki ne kimseye güvenin kalmış ne inancın kalmış diyor.
Onun için her şeyi akışa bırak diyor sana ve diyor sen diyor aile kuracağın bir zaman, yani aile kuracağın birisiyle zaten tanışacaksın. Bu senin önüne çıkacak diyor. Bunun senin istemenle bir alakası yok. Bu da 9. ayları veriyor bana. Onu söyleyeyim sana. Ve artık diyor sen diyor şunun farkına vardın. Neyi öğrendin şimdi bu kadar sıkıntı yaşadın? Bu kadar canın yandı. Neyi öğrendin biliyor musun? Önce kendini mutlu etmen gerekiyor. Önce kendini iyi etmen gerekiyor ki ondan sonra başkalarına faydan olsun. Ve sen bu kadar verici olup da bu kadar fedakar olmanın sana getirdiği zararı görüyorsun değil mi? Hem bedenen hem ruhen hem sağlıkla alakalı diyor sana. Onun için bak bir psikologdan bir yardım alabilirsin diyor sana ve bu içindeki çocukluktan gelen ve bu yaşadığın evliliğindeki olsun, geçmişinde ayrılmış bir kişi var burada, yaşadığın sıkıntılardan diyor kendini öyle bir yere hapsetmişsin ki ilk önce ruhen buradan kendini çıkarman gerekiyor diyor. Eğer çocuğun varsa diyor ona ilgilenmen, odaklanman gerekiyor diyor sana. Aslında diyor geleceğin çok güzel diyor. Seni çok güzel bir dünya bekliyor diyor. Ama bu merdivenlerinde yazık ki sınav vere vere çıkıyorsun. Ağır ağır ilerliyorsun. Acele de etme diyor zaten sana. Sporla uğraşabilirsin. Aynı zamanda da bak sana diyor 2 seçenek arasında kalabilirsin diyor, işle ilgili diyor. Şimdi senin hiçbir şeyin kolay olmadı bir kere. Kimle enerjim tutuyorsa. Sen hep diyor kendi tırnaklarınla çabaladın, aldın bunları diyor. Ve diyor bak şimdi diyor ekmek diyor aslanın ağzında değil midesinde, gene çok çabalaman gerekiyor. Ama bunu yapacak mısın? Yapacaksın diyor. Ve sana diyor ileride çok çok da rahat edeceksin diyor. Üzülme, kırılma, sıkılma diyor. Her şeyi tamamlayacaksın diyor. Aldım, kabul ettim, aldım, kabul ettim. Şifa olsun.